Finlandiya'yı dünyanın en mutlu ülkesi, eğitim sistemi, saunaları ve kuzey ışıklarıyla ünlü sessiz bir kuzey cenneti olarak biliyoruz, değil mi? Finlandiya ordusu özellikle NATO üyeliği sonrası ve Rusya sınırındaki stratejik konumuyla şu an dünyanın en dikkat çeken askeri güçlerinden biri. Tarihlerinin en büyük tehdidiyle karşı karşıyalar. Deniz dibinde internet kablolarını kesen hayalet gemiler, sınıra yığılan Rus füzeleri ve GPS sinyalleri kör edilen uçaklar konusundaki sorunlar devam ediyor. Türk savunma sanayinin önde gelen zırhlı askeri araçlarında da Fin-Türk ortaklığıyla üretilen dünyanın en dayanıklı çelikleri kullanılıyor. Kirpi ve vuran modellerinde tercih edildi. Bu videoda Finlandiya'nın ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. GZT ailesi olarak 3 milyonluk dev bir topluluğa dönüşmeye sadece birkaç adım kaldı. Sadece bir sayıdan bahsetmiyoruz. Doğru habere, nitelikli içeriğe ve yeni nesil yayıncılığa verilen 3 milyon evetten bahsediyoruz. Hadi sen de bu hikayenin bir parçası ol. 3 milyon rozetini birlikte takalım. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla başlayalım. Bu bölümde Finlandiya'ya yönelik ilginç askeri notları da sizinle paylaşacağım. Finlandiya'nın askerlik sistemi hem geleneksel zorunlu askerliği hem de modern gönüllülüğü birleştiren oldukça özgün bir yapıya sahip. 18 yaşını dolduran her erkek vatandaş için zorunlu askerlik var. Görevin niteliğine göre 3 farklı süre uygulanır. Erler 5,5 ay, özel beceri gerektiren görevler için 8,5 ay, subay, az subaylar ve özel kuvvetler için 11,5 ay hizmet süresi var. Önemli bir detay var. Finlandiya'da yasal olarak vicdani ret yürürlükte. Bunu askerliği çeşitli sebeplerle reddedenler için uyguluyorlar. Yaklaşık 347 gün süren sivil hizmet yaptırılıyor. Hastane, huzurevi ve kütüphane gibi kamu görevleri veriliyor. Kadınlar orduya katıldığında erkeklerden ayrı bir muamele görmüyor. Erkeklerle aynı koğuşlarda kalıyorlar. Aynı ekipman ve sürelerde görev yapıyorlar. Özel kuvvetler, tankçı birlikleri, savaş pilotluğu veya denizaltı görevleri dahil her rütbe ve pozisyonda görev alabilirler. Kadınlara hizmete başladıktan sonraki ilk 30 gün içinde gerekçe göstermeksizin ordudan ayrılma hakkı verildi. Askerliğini tamamlayan herkes yedek statüye alınır. 2025'te yapılan değişiklikle yedeklik sınırı 65'e çıkarıldı. Yani 60 yaşındaki bir Fin vatandaşı bile savaş durumunda göreve çağrılabilir. Yedek askerler belirli aralıklarla tatbikata tutulur. Bu süre iş hayatlarına engel teşkil etmez. İzinli sayılırlar. Rusya-Ukrayna savaşından sonra gönüllü askerlik için başvuran kadın sayısında tarihi rekorlar kırıldı. Finlandiya ordusu teknolojik olarak çok güçlü ama insan gücü konusunda beklenmedik bir kriz yaşıyor. Zorunlu askerliğin bel kemiği olduğu bir ülkede gençlerin fiziksel durumu konusunda problem yaşıyorlar. 2025 ve 2026'da yapılan ölçümlerde temel fizik ve kondisyon seviyelerinden uzaklık tespit edildi. Bu yüzden Finlandiya ordusu askerlik öncesi gençler için milli fitness programı başlattı. Kiloları, beden bütünlükleri ve fiziksel kapasiteleri devletin takibi altında. Finlandiya ordusunun ruhunu anlamamız için Simo Haiha'dan bahsetmek zorundayız. 1939-1940 Kış Savaşı'nda dürbünsüz tüfekle 500'den fazla Sovyet askerini öldürdü. Bu nasıl mümkün olabilir dediğinizi duydum. Dürbün kullanmamasının sebebi merceğin güneşten parlayıp yerini belli etmesi ve soğukta buğulanmasıydı. Ayrıca ağzından buhar çıkmasın diye ağzında sürekli kar tutarak nişan alırdı. Bugün Fin askerleri hala onun taktikleriyle eğitiliyor. Görünmez ol, sabırlı ol ve ıskalama. Haiha bugün dahi halk kahramanı olarak anılır. Başkent Helsinki'nin altında bir Helsinki daha var. Askeri imkanlar, havuz, buz hokeyi sahaları, otoparklar ve kafeler gibi yeryüzündeki tüm imkanlar yer altına da taşındı. Olası bir nükleer savaşta veya bombardımanda tüm başkent aylarca yer altında kalabilecek. Finlandiya ordusunda saunasız birlik yok. Arazide bile mobil saunalar kuruyor. Amaçları -30 derecede askerlerin kaslarını gevşetmek, hijyen sağlamak ve morallerini yüksek tutmak. Fin askerlerinin üniformalarındaki desenler rastgele çizilmedi. Orman Araştırma Enstitüsü ülkedeki ormanların binlerce fotoğrafını çekti. Ağaç gölgeleri, yaprak formları ve ışık kırılmalarını dijital ortama aktardılar. Buna göre kamuflaja son şekli verildi. Ülkede yılda bir kez otobanlar trafiğe kapatılıyor. Savaş uçakları iniş yapıp yol kenarındaki tesislerden yakıt ikmali yapıyor. Ayrıca Finlandiya bugün harp sahasında çok kullanılan bir silahın mucidi.
Molotov kokteylini buldular. Rusya ile yaşanan kış savaşı sırasında icat edildi. O günlerde Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov radyoda "Biz Finlandiya'ya bomba değil, aç halka ekmek sepetleri atıyoruz" diye yalan söylüyordu. Finler de Rus tanklarını yakmak için yaptıkları benzin şişelerine ekmek sepetinin yanına içecek lazım diyerek Molotov kokteyli adını verdiler. Ordu 3 kuvvetten oluşuyor. Kara, deniz ve hava kuvvetleri olarak yapılandırıldı. Finlandiya ordusu Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ülke arasında 48. sırada bulunuyor. Orduda yaklaşık 28 bin asker görev yapıyor. 20 bininin kara kuvvetlerinde, 5 bininin deniz kuvvetlerinde, 3000'inin ise hava kuvvetlerinde yer aldığı tahmin ediliyor. Finlandiya ordusunun bütçeden aldığı payı inceleyelim. 2021-2025 arasındaki verilere ulaştık. 2021'de %1.4, 2022'de %1.7, 2023'te %2.1, 2024'te %2.4 ve 2025'te %2.8'lik pay ayrılmış. Ordunun başkomutanlık makamında aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Alexander Stubb bulunuyor. Mart 2024'te göreve başladı. Sıkı bir NATO destekçisi. Genelkurmay Başkanlığı makamında ise General Janne Jaakkola görev yapıyor. Nisan 2024'te görevi devraldı. Özellikle Rusya sınırındaki stratejiler ve NATO entegrasyonu konusundaki uzmanlığıyla biliniyor. Bu bölümde ordunun kullandığı ekipmanlardan ve araçlardan bahsedeceğiz. Kara kuvvetleriyle başlıyoruz. Finlandiya'nın askeri stratejisi topyekün savunma doktrini üzerine kuruludur. Bu yüzden Avrupa'nın en güçlü topçu birliklerinden birine sahipler. Çok sayıda yeni top mermisi üretmek istiyorlar ama ham maddeyi bulmakta zorluk çekiyorlar. Birincil tabanca olarak Avusturya üretimi Glock 17 tabancası ve Belçika üretimi Browning BDA'lar tercih edildi. Birincil piyade tüfekleri Finlandiya'nın kendi kapasitesiyle geliştirdiklerinden oluşuyor. 7.62, RK-62 ve RK-95 TP tüfeklerini ürettiler. Belçika'dan FN Scar tüfeklerini satın aldılar. Bunlar daha çok özel kuvvetler tarafından kullanılıyor. İsveç ve Birleşik Krallığın birlikte ürettikleri MBT LAV anti-tank silahını da envantere eklediler. Ayrıca aynı görevler için İsrail'in geliştirdiği Spike silahını da aldılar. Ancak bazı aksamlar konusunda Almanya'dan da destek alındı. Ana muharebe tankı olarak iki ayrı model kullanıyorlar. Almanya'dan Leopard 2A6 ve 2A4 tankları satın aldılar. Sovyetler Birliği üretimi olan BMP-2MD piyade muharebe aracını kullanıyorlar. 2015 ve 2019 yılları arasında tamamı modernize edildi. İsveç'ten CV-9030 Fin aracını da satın aldılar. Sovyetlerden kalan 320 adet MT-LB ve 74 adet MT-LBU zırhlı personel taşıyıcılarını da muhafaza ediyorlar. Bir model hariç zırhlı personel taşıyıcı filosu Finlandiya'nın geliştirdiği modellerden oluşturuldu. Patria AMV XA360 model aracın silah sistemi Norveç'ten temin edildi. 62 adet araç bulunuyor. Prototip seviyesinde olan Protolab Miso aracının seri üretim kararı alındı. İlk etap için 4 adet sipariş verildi. Ayrıca Patria Pasi XA model araçları da geliştirdiler. Bunlar zırhlı ambulans, zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe gözlem aracı olarak kullanılabiliyor. Aynı modelin XA202 versiyonu ise sinyal aracı ve komuta aracı olarak bulunuyor. XA203 OWS modellerde Fin piyadelerini harp sahasında A noktasından B noktasına taşımak için üretildi. 6x6 XA300 modellerini ise daha ağır bir biçimde zırhlandırdılar. 164 adet envanterde. En gelişmiş araçlarsa 2026-2028 arasında teslim edilecek. 44 adet Sisu GTP araçta kullanıma alındı. Son araçsa Güney Afrika'dan ithal edildi. RG-32M model mayına ve pusuya dayanıklı zırhlı aracı tercih ettiler. 74 adet envanterde. Ancak bunların tamamını Sisu GTP'lerle değiştirecekler. Top, obüs ve çok namlulu roket atar sistemlerinden bahsedelim. 4 farklı çekilebilir obüs kullanıyorlar. İkisi Finlandiya üretimi, ikisi Sovyetlerden kaldı. 155K8397 ve 155K98 model çekilebilir obüsler Finlandiya tarafından geliştirildi. 122H63 ve 152K89 obüsleri de Sovyetler Birliği günlerinden itibaren kullanılıyor. 18 adet Krip Sajon XA361 model kendinden tahrikli havan sistemini Finlandiya
Finlandiya ve İsveç birlikte üretti. 74 adet 122 PSH-74 model ise Sovyetlerden kaldı. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna ordusuna hibe edilenler de oldu. Güney Kore'den 155 PSH-K9 obüslerini de temin ettiler. Bunların 48 tanesi ikinci el olarak tedarik edildi. Ama 48 tane yeni versiyonunda siparişi verildi. Teslimatlar kademeli olarak devam ediyor. Çok namlulu roket atarlarda çift başlı bir organizasyon var. Çekoslovakya'dan kalan 35 adet RM-70 ve Amerika'dan satın alınan 41 adet M-270'ler kullanılıyor. Obüs, top ve çok namlulu roket atar sistemlerinin koordinasyonu için İsrail'den ELTA EL-M2311 radarını satın aldılar. Hava savunma sistemlerinden bahsedelim. Geniş ekipman yelpazesine sahipler. Taşınabilir hava savunma sistemi olarak tek bir silah kullanıyorlar. Amerika'dan FİM-92 Stinger satın aldılar. Almanya ve İsveç'in ortaklaşa geliştirdiği Asrat-R sistemini de tercih ettiler. Bunlar daha çok zırhlı harp araçlarının üstüne yerleştiriliyor. Fransız üretimi Crotale füze sistemlerine de sahipler. 20 adet bulunuyor. Krotalelerde daha çok harp araçlarına eklemlendiriliyor. Norveç'ten NASAMS 2 sistemini de aldılar. 8 adet bataryaları var. Ayrıca 24 adet ateşleme sistemi de temin edildi. 2023 yılında İsrail'den Davud'un Sapanı hava savunma sistemini de aldılar. Davud'un Sapanı'nı 12 günlük İran-İsrail savaşından ve Gazze saldırılarından hatırlıyoruz. Finlandiya, İsrail'den bu sistemi alan ilk Avrupa ülkesi oldu. Uçak savar topçularında ise daha dar ekipman havuzu var. İlk olarak Sovyetlerden kalan Zu-23 uçak savar bataryalarını muhafaza ediyorlar. Gizli sayıdaki sistemi Ukrayna'ya hibe ettiler. İsviçre'den Oerlikon GDF bataryalarını da kullanıyorlar. 2000'lerde tamamını modernize ettiler. Almanya, Birleşik Krallık ve Finlandiya tarafından ortaklaşa geliştirilen Marksman kısa menzilli hava savunma sistemini de envantere eklediler. Ürünün orijini İngiltere'dir. Ancak çeşitli sistemlerde Almanya ve Finlandiya denkleme dahil oldu. Kara havacılık unsurlarından bahsedelim. Bol alternatifli bir envanter yelpazesini tercih ettiler. İsrail'den Orbiter insansız hava aracını satın aldılar. 250 adet envanterde. Ayrıca İsviçre-İsrail ortaklığıyla geliştirilen Ruach Ranger insansız hava aracını da temin ettiler. Bunlar daha çok rampalardan fırlatılarak kullanılıyor. Fransız şirket Parrot'un ürettiği Parrot Anafi model İHA'yı da kullanıyorlar. Çeşitli aksamlarının temini konusunda ise Amerika'dan destek alındı. Son olarak Çinli DJI firmasının ürettiği Mavic Pro Platinum drone'unu da envantere eklediler. Nakliye için NH-90 helikopterini satın aldılar. 20 adet envanterde. Genel maksatlı görevlendirmelerde kullanılmak üzere Amerika'dan 7 adet MD-500 Defender helikopteri kullanılıyor. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Finlandiya'nın deniz savunma stratejisi yoğun mayınlama üzerinedir. Bu yüzden mayın gemilerine ağırlık verildi. Çoğu donanma unsuru Finlandiya üretimidir. 4 adet yeni korvet siparişi verildi. Pohjanmaa sınıfı tercih ettiler. 2 farklı modelde devriye botuna sahipler. 4 adet Hamina ve 4 adet Rauma sınıfı devriye botu üretildi. 2 adet Hamenmaa sınıfı ve 3 adet Pansio sınıfı mayın döşeme gemisi de ürettiler. Katampa sınıfı mayın tarama ve imha gemisini İtalya'dan satın aldılar. 3 adet envanterde. Ayrıca Finlandiya üretimi Kuha ve Kiiski sınıfı mayın temizleme gemilerinde envantere aldılar. Hila sınıfı nakliye gemisine de sahipler. Ancak boyutu küçük. Ayrıca buz kırıcı olarak da kullanılıyor. 4 adet temin ettiler. 2 adet K-410 sınıfı kablo döşeme gemisini de ürettiler. Kablo konusunu ülkenin askeri sorunlarını işleyeceğimiz bölümde detaylandıracağım. Fabian Rede sınıfı 3 adet eğitim gemisini de aday bahriyelilerin kullanması için ürettiler. Satıhtan havaya atılan RİM-162 ve Umkhonto Mk-2 füzelerini temin ettiler. İlk füze Amerika'dan, ikincisi Güney Afrika'dan alındı. İsrail'den Gabriel 5 model ve İsveç'ten RBS-15 SF-3 gemi savar füzelerini de temin ettiler. 3 farklı insansız deniz aracı kullanıyorlar. İlk olarak İsveç üretimi Double Eagle Mk3 modelini satın aldılar. Mayın temizleme ve su altı gözlem için tercih ettiler. Almanya'dan Sea Fox Combat ve Sea Fox 1 insansız deniz araçlarını satın aldılar. Özellikle kuzeydeki denizlerde faaliyet gösteriyorlar. İsrail'den Spike R ve Spike R2 füzelerini de tercih ettiler. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Kuzeyin koruyucuları olarak tanınıyorlar. FA-18 savaş uçağını Amerika'dan satın aldılar. 53 adet envanterde. Ayrıca 64 adet F-35 uçağının da siparişi verildi. 1 adet teslim edildi.
Filonun tamamı teslim edildiğinde Kuzey Avrupa'nın en büyük F-35 filosuna sahip olacak. Airbus'tan satın alınan C-295 savaş uçağını da elektronik harp görevlerinde kullanıyorlar. Nakliye uçaklarında da tamamen dış alım yaptılar. Amerika'dan Learjet 35 ve İsviçre'den Pilatus PC-12 uçaklarını satın aldılar. Pilatuslar daha çok havadan irtibat alanında görevlendiriliyor. Rusya tehdidi sebebiyle havacıların eğitimine özel ilgi gösteriyorlar. Bu yüzden 4 farklı modelde eğitim uçağını envantere eklediler. FA-18 ve F-35'lerden bazılarını eğitimler için tahsis ettiler. Ayrıca Birleşik Krallık'tan 35 adet Bae Hawk uçağını da tedarik ettiler. Temel eğitim görevleri içinse Alman menşeili Grob G-115E uçağını kullanıyorlar. Havacılık alanında kullanılan özel mühimmatlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Tamamı Amerika'dan satın alındı. Havadan havaya ateşlenen füzeleri anlatalım. AIM-9 Sidewinder ve AIM-120'leri satın aldılar. Bunlar FA-18 ve F-35'lerde kullanılacak. AGM-158 ve AGM-88'ler ise seyir füzesi olarak tercih edildi. AGM-154 ve GBU-53 Stormbreaker füzeleri de hassas güdümlü süzülebilen mühimmat olarak tercih edildi. Hava kuvvetlerinde aktif SİHA yok. Hava kuvvetleri tamamen insanlı uçaklara odaklanmış durumda. Ancak Finlandiya, NATO'nun devasa RQ-4D casus dronları için üs olmayı teklif etti. Yani kendi malı olmasa da NATO'nun en büyük dronlarını yakında Fin semalarında görebiliriz. Finlandiya şu an Ukrayna'ya Zeus adında kamikaze dronları gönderiyor. Ülkenin geliştirdiği askeri projelere geçiyoruz. NATO'ya yeni katılması sebebiyle ordunun NATO standartlarına ulaştırılması için yoğun çaba harcıyorlar. Finlandiya şu an ordusunu baştan aşağı modernize ediyor. F-18'lerin tamamını F-35'lerle değiştirecekler. Sadece uçak alımı değil. Fin sanayisinin bu uçakların parçalarını üretmesi de projenin içinde. Finlandiya'nın ünlü çelik üreticisi Milux, Türkiye'de OYAK grubuyla ortak bir fabrika kurdu. Türkiye'nin gururu olan BMC Kirpi ve Vuran gibi araçların ve hatta yerli projelerin zırh çeliğinin önemli bir kısmı bu Fin-Türk ortaklığıyla üretilen veya tedarik edilen yüksek mukavemetli çeliklerden sağlanıyor. Türk savunma sanayinde uzun yıllar Finlandiya menşeili Sisu aksları kullanıldı. Finler zorlu arazi ve kış şartlarına dayanıklı yürüyen aksam konusunda dünyada bir numaradır. Deniz kuvvetleri için çok sayıda Pohjanma sınıfı korvetler inşa ediliyor. Bu gemiler buzlu sularda gidebilecek şekilde tasarlanmış dünyadaki nadir savaş gemilerinden. Hem mayın dökebiliyor hem de buz kırabiliyor. Sadece uçak ve gemi almıyorlar. Geleceğin savaşını inşa ediyorlar. Patria firması üzerinden tüm proje ortaklarının aynı zırhlı aracı kullanmasını sağlamak istiyorlar. Letonya, İsveç, Almanya, Estonya ve Finlandiya ortaklaşa geliştirecek. Ekim 2025'te Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka ortak insansız hava aracı tedariki anlaşması imzaladı. Yani yakında bu 4 Viking ülkesi devasa ve ortak bir drone filosu kuracak. Mevcut M270 çok namlulu roket atar sistemleri A2 versiyonuna yükseltilecek. Bu modernizasyon sadece yazılım değil. Finlandiya bu sayede Amerika'nın yeni geliştirdiği 500 kilometre menzilli füzeleri atabilecek. Bu proje tamamlandığında Finlandiya kendi sınırından ateşlediği bir füzeyle St. Petersburg'un çok ötesindeki hedefleri nokta atışıyla vurabilecek. 2026 yılına kadar Rusya sınırındaki en kritik 200 kilometrelik hat tamamen kapatılacak. Fiziksel çitin üzerinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler yerleştirildi. Sistem sınıra yaklaşan canlının bir ayı mı yoksa insan mı olduğunu yapay zeka ile analiz edip ona göre alarm veriyor. Sınır muhafızları boşuna yorulmuyor. İsrail yapımı Davud'un sapanı sisteminin NATO ağına entegre ediyorlar. Soğuk hava testleri ve komuta kontrol sistemlerine eklemlendirme işlemi devam ediyor. Finlandiya'nın askeri sorunlarına geçiyoruz. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman'la görüştük. Rusya'nın biliyorsunuz yakın çevre doktrini var, Rus doktrini ve çevresindeki ülkelerin de NATO'dan uzak olması, kendisiyle ilişkilerinin belli bir noktada olması gibi bir niyeti, bir talebi de var. Ve yani sınırında NATO bayrağı görmek istemiyor. Avrupa'da Rusya ile en uzun NATO sınırına sahip. Rusya hibrit savaş tekniklerini Finlandiya üzerinde uyguluyor. Yasa dışı göçmenleri sınıra yığarak bir baskı aracı olarak kullanıyor. Rusya tarafından Baltık Denizi ve Finlandiya'nın doğusunda askeri ve sivil uçakların GPS sinyalleri sık sık karıştırılıyor. Bu savaşın altında ne var? İşte mesela siber saldırılar, göç, sınır güvenliği veya enerji altyapıları, enformasyon gerilimi ve özellikle buradaki iletişim kanalları üzerinden, yani sosyal medya vesaire üzerinden tarafların birbirine karşı oluşturduğu cephe
bu Finlandiya ve Rusya özelinde gittikçe daha fazla arttığını görüyoruz. Rusya, Finlandiya'ya özel bir ordu kurdu. 2024'te Batı askeri bölgesini lağvetti ve Sovyet dönemindeki Leningrad askeri bölgesini yeniden kurdu. Bu yeni ordu yapılanmasının tek bir görevi var: Finlandiya ve Baltık ülkelerine karşı savaşmak. Finlandiya sınırına yakın Karelya bölgesine İskender-M balistik füzelerini ve yeni tank tugaylarını kaydırdı. Cevap olaraksa sınırın kritik noktalarına yüksek teknolojili, sensörlü ve kameralı bariyerler yerleştirildi. Eski devlet başkanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrası nükleerden arındırılmış Baltık statüsü bitmiştir diyerek Finlandiya sınırına taktik nükleer silah yerleştirme imalarını sık sık yapıyor. Rusya'nın nükleer denizaltılarını barındıran Kuzey Filosu Murmansk'ta konuşlandırıldı. Kola Yarımadası sorunu devam ediyor. Finlandiya sınırı bu üsse giden tek demiryolu ve karayoluna çok yakın. Bir savaş çıkarsa Finlandiya ordusu Rusya'nın nükleer denizaltı üssünün ikmal hattını dakikalar içinde kesebilir. Eğer bu yol kesilirse Rusya'nın en büyük nükleer filosu aç kalır, cephanesiz kalır ve Rusya anakarasından kopar. Şimdi Finlandiya'nın tam karşısında Kola Yarımadası gibi bir yer var Rusya'nın ve burası nükleer anlamda çok stratejik. Yani Kola Yarımadası'nda nükleer denizaltıların, nükleer gemilerin yanaştığı liman var. Burada nükleer silahların barındırıldığı depolar var bilinen. Tabii bunları Rusya açıklamıyor ama yani birçok açık kaynaktan bunu teyit eden çalışmalar var. Rusya bu tehdidi bildiği için bölgeyi Arktik Kalesi ilan etti ve buraya S-400 hava savunma sistemleriyle kıyı savunma füzeleri yığdı. Rusya, Karelya bölgesine yeni bir motorize piyade tümeni kuruyor. Rusya'nın nükleer caydırıcılığının bel kemiği Murmansk ve Severomorsk üslerinde bulunuyor. Eğer Moskova vurulursa dünyayı yok edecek ikinci vuruş emri bu denizaltılardan verilebilir. Borey sınıfı nükleer denizaltıları burada konuşlandırıldı. Rusya ve Finlandiya arasındaki örtülü savaş sadece topla tüfekle yapılmıyor. Siber alanda da mücadele söz konusu. Rusya'nın Kaliningrad ve St. Petersburg çevresinde konuşlu devasa elektronik harp sistemleri var. Bunlar bir sinyal duvarı örüyor. Sivil havacılığı ve deniz ticaretini sabote ederek Finlandiya ekonomisine zarar vermek için sinyaller kullanılıyor. Özellikle NATO'nun keşif uçaklarının sensörlerini kör etmeye çalışıyorlar. Finlandiya'nın yeni aldığı F-35'lerin radar ve haberleşme sistemlerini de test ediyorlar. Sadece sinyali kesmiyorlar, yanıltma da yapıyorlar. Örneklendirelim. Finlandiya semalarındaki bir uçağın GPS'i pilotu bir anda Rus hava sahasındaymış gibi gösterebiliyor. Bu yanlışlıkla sınır ihlali yapılmasına veya uçağın düşürülmesine yol açabilecek çok tehlikeli bir oyun. Finlandiya GPS olmadan savaşabilen nadir ordulardan biri haline geldi. Askerlere hala harita pusula eğitimi veriliyor. Finlandiya'daki internet trafiğinin %90'ı deniz altından geçen fiber optik kablolarla sağlanıyor. Bu kablolar kesilirse bankacılık durur, İletişim çöker, borsa kapanır. Finlandiya ve Estonya'yı birbirine bağlayan doğalgaz boru hatları da hedef tahtasında. Bunlar arıza verirse kışın ortasında ülke enerjisiz kalır. Rusya bu savaşı askeri gemilerle yapmıyor. Sivil görünümlü gemiler kullanıyor. Admiral Vladimirski gibi oşinografi yani okyanus bilimleri gemileri var. Deniz dibindeki balıkları ve akıntıları inceliyor gibi görünüyorlar. Bu gemilerin güvertesinde sivil bilim insanları değil, silahlı, maskeli askerler ve istihbaratçılar var. Görevleri kabloların tam koordinatlarını haritalamak ve zayıf noktaları tespit etmek. Bu gemiler sık sık sinyallerini kapatıp hayalet moda geçiyorlar. Bir bakıyorsunuz rüzgar santrallerinin dibinde beliriyorlar. Su altı ile ilgili çalışmalar bu da kademe kademe ilerliyor. Şimdi öncelikle bir haritalama yapılıyor özellikle Rusya tarafından. Yani bu deniz altında kimin ne hattı var, kimin ne stratejik varlığı var. Bunların haritalaması yapılıyor. Bu haritalama yapılırken bunun farkına varıyor. Finlandiya da farkına varıyor. Aslında genel olarak baktığınızda bölgedeki yani Baltık ve İskandinav devletlerinin birçoğu da bunun farkında ve bir şekilde de önlemeye de çalışıyorlar bu haritalamayı. Çünkü yani haritalama çok stratejik. Bir sonraki aşama için önemli. Bir sonraki aşama ne? Burada bu hatları izleme. Yani işte aşağıda hatlar var, kanallar var. Bunlar nereden nereye gidiyor, kim kullanıyor, ne kadar kullanıyor? Bunun tespiti. Örneğin büyük bir ticari gemi fırtınalı havada yanlışlıkla çapasını denize indiriyor. Gemi hareket etmeye devam ediyor ve çapa deniz dibini tarayarak kabloları ve boru hatlarını koparıyor. 2023'te Baltic Connector doğalgaz boru hattı tam olarak bu yöntemle parçalandı. Hong Kong bayraklı ama Rusya ile koordineli olduğu iddia edilen New Polar Bear gemisinin kullanıldığı iddia edildi.
Bazen kabloları kesmiyorlar. Üzerine böcek yerleştirip NATO'nun veri trafiğini dinlemeye çalışıyorlar. İngiltere liderliğinde Finlandiya donanması sırf bu kabloları korumak için devreye geziyor. Finlandiya deniz dibine hareket algılayıcı sensörler yerleştiriyor. Bir gemi kabloya yaklaştığında Helsinki'deki komuta merkezinde alarm çalıyor. Sonuç olarak Finlandiya ordusu NATO standartlarına tam yükselme amacıyla ordusunu sürekli olarak geliştirmeye çalışıyor. Finlandiya artık o eski tarafsız tampon bölge değil. NATO'nun kuzeydeki zırhlı yumruğu. Aldıkları F-35'ler, İsrail'den gelen Davut Sapanı hava savunma sistemi ve her an göreve hazır 900 bin kişilik devasa yedek ordusuyla mesajları çok net. Buraya gelirseniz sadece kar ve buz değil, cehennemi bulursunuz. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Finlandiya'yı dünyanın en mutlu ülkesi, eğitim sistemi, saunaları ve kuzey ışıklarıyla ünlü sessiz bir kuzey cenneti olarak biliyoruz değil mi? Finlandiya ordusu özellikle NATO üyeliği sonrası ve Rusya sınırındaki stratejik konumuyla şu an dünyanın en dikkat çeken askeri güçlerinden biri.